8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ümit Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bugün tüp bebek nedir ve nasıl uygulanırdan başlayarak tüp bebek tedavisinden konuşalım. Tüp bebek klasik tedavilerin, konvansiyonel tedavilerin sonucunda bebek sahibi olamayan çiftlere uygulanır. Yani bir kişi eşiyle birlikte size başvurduğunda çocuk isteği vardır. Bir yılı aşkın bir süredir deniyordur. Birlikte yaşıyordur ve haftada 3 kez korunmasız ilişkisi vardır. Halen gebe kalamamıştır. Siz bunları alıp değerlendirmeye tabi tutuyorsunuz. Erkeğe sperm, kadına rahim filmi, halk tabiriyle tabii, hormon profili yapıyorsunuz, muayenelerini yaptırtıyorsunuz, yumurtalık rezervine bakıyorsunuz. Bunları 3 ya da 6 ay bir takım desteklerle ilişkiye yönlendiriyorsunuz. İşte bu sırada eğer kanallarda tıkanıklık varsa, özellikle 2 kanalda birden, yumurtalıklarda cevapsızlık ya da aşırı cevap varsa, sperm profilinde yetersizlik varsa, bunlar eğer operasyonlarla düzeltilemiyorsa, tıkanıklıklar açılamıyorsa, erkeğin sperm profili tıbbi tedavi veya cerrahi tedavi, varikosel alınması vesaireyle geçiştirilemiyorsa, düzeltilemiyorsa o zaman tüp bebeği. Tüp bebeğin aslı başlangıçta İngiltere'de 2 kanalı birden tıkalı hanımlar için, bir hanım için başlatıldı. Öncelikle tüp tıkanıklıklarında kullanılıyordu. Burada amaç ilk başlangıçta her ay oluşan tek yumurtayı laparoskop denilen bir endoskopik cihazla toplayıp laboratuvara vermek, erkeğin spermini alıp üstüne koyup ertesi gün bakmak, döllendiyse bunu alıp tekrar rahime nakletmekti. Yani işte. Sonradan teknoloji ilerledi, önce ilaçlar geldi. İlaçlarla birlikte kadının o ayki yumurtası yerine bir 10-15 günlük bir tedaviyle, hatta 8 günlük tedaviyle yumurtaların çoğaltılması, bir yerine 8-10 tane toplanması esası geldi. Laparoskopiden vazgeçtik. Aşağıdan transvaginal yoldan, yani ultrasonun probuyla, gösteren ucuyla vajene girip bir iğne de bağlayıp karşılaştığınız yumurtalıklardaki yumurta taslaklarını bir ayaklı kumandalı bir pompa vasıtasıyla topluyorsunuz, laboratuvara veriyorsunuz. Erkeğin kendiliğinden verdiği ya da enjektörle çekilen ya da biyopsiyle alınan spermiyle döllüyorsunuz. Önce yine üst üste bırakılıyordu. Şimdi zor durumlarda, yumurtalarda kötü kalite varsa, kalın duvar varsa ya da yumurtalıklarda ve yumurtalarda erkeklerin spermi kötüyse, kalitesi bozuk, yapısı bozuk veya hareketi zayıfsa özel cihazlarla alıp yumurtalıktan aldığımız yumurtanın içerisine delerek yerleştiriyoruz. Ertesi gün kaçının döllendiğine, tutunduğuna bakıyoruz. 3 ya da 5 gün sonra anne rahmine transfer ediyoruz. Tüp bebek işlemi bu. Yani konvansiyonel yöntemle ve klasik yöntemle tedavi edildiği halde gebe kalamayanlara uygulanan bir yöntem. Ümit Hocam, peki tüp bebek tedavisine başlamadan önce kadın erkek çiftlerden beklentileriniz neler? Nelere dikkat etmesini istiyorsunuz ya da siz nelere dikkat edilmeli diye yönlendiriyorsunuz? Güzel söylediniz. Şimdi bütün dünyada karar verilen bir takım konsensüs konusu yöntemler var veya tavsiyeler var diyelim. 2004 yılında Amerika'da AFS'in, American Fertility Society'nin yaptığı bir çalışma vardı. Tamamen paramedikal, değil, tıbbi bir çalışma değil bu. 50.000 çift üzerinde yapmışlar. Şunu görmüşler, sigara içiyorsa adam, karısının çocuk sahibi olması %50 zor. Çok eşliyse kadın, kanalları tıkanmış olabilir, iltihaplı olabilir. Bunun gebe kalması zor. İleri yaştaysa kadın, yine bunun bu şekilde gebe kalması zor. Çünkü yumurta kalitesi, sayısı, döllenebilirliği düşüyor. Bir de obezse burada gebelik şansı düşüyor. Obezite de hem yumurtlama fonksiyonlarında problem olabiliyor, hem de cilt altı yağ dokusundan ekstradan kana geçen östrojen hormonu doğurganlığı, yumurtayı, yumurta kalitesini ve rahime yapışmasını bozabiliyor. Bu nedenle bu ilk 4 şeyi mutlak surette çiftlere hatırlatıyoruz. Onun dışında mümkünse daha genç yaşta anne olmayı tavsiye ediyoruz. Yaşam koşullarını
düzeltmeyi işte alkoldür, sigaradır. Genç yaşta evlenilip genç yaşta çocuk sahibi olunmasını, mümkünse tek eşliliği öneriyoruz. Kiloya dikkat edilmesini öneriyoruz. En ufak bir olayda da mümkünse olay gerçekleşmeden hem kadın ve hem erkeğin özellikle senede bir kez check-up'tan geçmesini öneriyoruz. Böylelikle çok daha elemiş oluyoruz sıkıntılı durumları. Aslında başarılı sonucu etkileyen faktörler olarak da sayabiliriz. Bu söylediklerimin hepsi aynı söylediğiniz gibi kısaca başarıyı etkiliyor. Evet, yani iyi sonucu alabilmek için Tabii, bunlara uymak gerekiyor. tabii. Peki anne yaşı önemli mi hocam burada? Çok önemli. Bütün dünyada yapılan çalışmalarda hangi yöntem olursa olsun, kendiliğinden gebelik, yumurtaları destekleyerek, yumurtalıkları destekleyerek yumurta kalitesini ve sayısını arttırmak olsun, aşılama yöntemi olsun, tüp bebek yöntemi, ne yaparsanız yapın, anne yaşı çok önemli. 35 yaşından evvel gebe kalması şansı çok yüksek. 35-39 yaşlar arası bir durağanlık geliyor. 40'tan sonra düşüş başlıyor. 42'den sonra bu düşüş çok hızlanıyor. İşte çok şükür ki tüp bebek mikroenjeksiyon yöntemleri, genetik ayrıştırma yöntemleri, işte kök hücreler, PRP'ler, testisten biyopsiyle sperm bulabilme yöntemleri ortaya çıktı. Onlara da belirli bir düzeyde yardım edebiliyoruz. Hocam peki bu tedavide, tüp bebek tedavisinde merkezden merkeze, hekimden hekime başarı oranı değişiyor mu? Tabii. Şimdi tüp bebekte bütün dünyada bir takım kriterler var. Ülkemizde de. Ülkemizdeki en sıkı kriter kişilerin evli olması. Devlet bunu istiyor. Kendi eşinin spermi ve yumurtası olması. Bundan sonra da tedavileri başından sonuna kadar yapmak lazım. Bu arada kadına ait yumurta rezervi olacak. Az ya da çok. Erkeğe ait sperm rezervi olacak. Tüplerin tıkalı olup olmaması hiç önemli değil ama sağlam bir rahim olacak. Yani enfeksiyonlar geçirilmiş, yapışık, içerisinde miyom, polip, anadan doğma bozukluklar var, doğuştan anomaliler var, cerrahiler sonrasında darmadağın olmuş. Bunlar özellikle embriyo transferi, döllenen yumurtanın rahme bırakılmasından sonra tutunmasını fevkalade kötü etkiliyor. Aslında zor bir süreç bu. Dolayısıyla uygulayıcının deneyimi veya tecrübesi çok ciddi anlamda etkilemez mi hocam bu durumu? Önemli. Şimdi Türkiye bu işi çok ciddiye alıyor. Devletimiz bunun çok kurallarını koydu. Belirli özel, yani ne kadar deneyimli hekim olursanız olun kadın doğum uzmanı olarak mutlaka 6 aylık bir süreçten, mümkünse zaten bu işin yapıldığı bir üniversite ya da eğitim hastanesindeki süreçten geçmiş olmanızı istiyor. 6 ay mutlaka yoğun yazılı, teorik ve pratik işlemlerden geçiyorsunuz, eğitimlerden geçiyorsunuz. Laboratuvar görevlileri de öyle. Özel insan embriyosu, insan genetiği üzerine çalışmalar yaptırılıyor. Laboratuvarın kalitesi, cihazların kalibrasyonu, temizliği, düzeni, 24 saat takipte olunması, embriyoların izlenmesi, çevre koşullarına, laboratuvar koşullarına, yani kontaminasyon dediğimiz kirlenmelerden, dışarıdan gelecek müdahalelerden, mesela biz yıllardır bütün hekim arkadaşlarım öyle, tüp bebekçiler, personel deodorant sıkmaz, personel parfüm kullanmaz, personel tırnak cilası kullanmaz. Dışarıda giydiniz, klinik içi dahi olsa giysiyle laboratuvara veya tüp bebek ameliyathane, aynı bilirsiniz göz ameliyathanesi, kalp cerrahi ameliyathanesi gibi. Çok titiz, sizin ortopedi de öyledir. En ufak bir enfeksiyon bütün işinizi bitirir. Kişiyi ölene kadar, yani enfeksiyonla ölene kadar gider artık. O bakımdan bunlar çok önemli. Ama Türkiye'de yine bütün çok gönül rahatlığıyla söylüyorum, tüm tüp bebek merkezlerinin bir standartı var. Ama kişiden kişiye, elden ele, cihazdan cihaza, uygulama tekniklerinden, uygulama alışkanlığından, bunlar bir öğrenme eğrisidir. Evet. Yani herkese 50 vaka yaptırırsınız, siz cerrahiden çok iyi bilirsiniz. Birisi 10. vakadan itibaren sanki 20 yıllık cerrah gibi şak 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 gider. Öbürü 50 vakada ancak standartı bulmuştur.
Kötü değildir sonuçları ama çok mükemmel değildir. Onun için bir yerin sonucu %40'lardayken bir tarafın sonucu %60-70'lere varabilir. Bütün dünyada tüp bebeğin genel gebelik, klinik gebelik şansı %50-55'tir. Yani harmanlarsanız, bütün vakaları aynı kaba koyarsanız, özellikle ayırırsanız belki daha göreceli olarak yüksek sonuç alırsınız ama bütün hastaları aynı grupta inceliyorsanız, irdeliyorsanız %50-55'tir. Buradan yabancıların tabiriyle take home baby denilen, rate denilen, yani eve bebekle kaç kişi gidiyor? Bu da %25-29 arasıdır. Yani tedavinin başında bunun bir mucize olduğunu, bilmem 20 sene, 30 sene evveline göre çok müthiş yollar kat ettiğimizi söylememiz gerekir. Ama umut ticareti de yapmamak lazım. Felaket tellallılığı yapmamak lazım. Olanı olduğu gibi çocuk sahibi olmak isteyen çift size güvenir, bir empati yapabilirseniz, elektrik alırsanız işi çok daha rahat götürürsünüz. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür güzel bir ederim. sohbet oldu. Sağ olun. Bugün programımızın konuğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ümit Özekici ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Tüp bebek tedavisinin ne olduğunu, kimlere uygulandığını ve başarı oranlarını konuştuk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.